Herkese Bali Adası'ndan tekrardan selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Çok mutluyum. Burada işlerimizi büyütmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu arkamda gördüğünüz dükkanı size göstermek için burada başlattım. Burayı ben 3 yılında tuttum. Hemen böyle yol üstü. Aslında benim yol üstünde olmasının pek bir anlamı yok. Çünkü burası bir ofis olacak. Emlak ofisi. Evet, size de bu müjdeyi vermiş olayım. Çok talepten dolayı gerçekten bana yüzlerce insan evet şirket açtı, evet tamam okey, ama herkes şirketten sonra ev almak istiyor, arsa almak istiyor ve burada yatırım yapmak istiyor. O yüzden burada ben de yeni bir şirket daha kurdum. O da emlak şirketim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Mısır'dayken kayınbabamla görüştüm ve bana bir ofis bakmasını söyledim. Ofis bulundu. Ben de hemen bizim acentaya bilgi vererek benim emlak şirketimi burada başlattım ve artık burada emlak sektöründe de faaliyet göstereceğiz. Bu ev bulma, arsa bulma ve kiralık dükkan olarak da birçok insan soruyor. İstediğiniz bölgede Bali'de araştırmayı kayınbabam yapıyor ve arkadaşları yapıyor. Daha sonra ben lokal fiyatları aldıktan sonra devreye giriyorum ve orada size gerçekten buranın fiyatlarını sizlere aktarıyorum ve sizlere o fiyatlardan yerleri buluyorum, tutuyorum. Evet, böyle çok küçük bir dükkan, hatta daha küçük bile olsa bana bile yeterdi ama burası tam ideal. Ya buraya fazla bir şey gelmeyecek. Masa gelecek, oturulacak, bir çay şeyi yaparız, klima takarız. İşte burada biraz fotoğraflar olacak. Şu anda yani bulduğumuz evlerin fotoğraflarını, arsaların fotoğraflarını koyacağız. Böyle gelecek Türk misafirlerimizi de burada ağırlayabilmek, çayımızı, kahvemizi içebilmek için böyle bir yer açtık. Post makinesi de gelecek. Ödemeyi post makineyle de yapabileceğiz. Tabii diğer büyük ödemeler yine transfer üzerine olacak. Böyle yani şu anda çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. İnanın çok mutluyum. Yani burada işimizi, benim tur ve danışmanlık şirketim var. O devam ediyor. Ve üzerine de böyle bir emlak şirketi, gerçekten hatta geç kaldım diyebilirim. Çünkü çok talep var. İnanılmaz talep var. Bana bir sürü insan orada işte ev almak istiyorum, arsa almak istiyorum, dükkan tutmak istiyorum. Var mı uyguna diye bana birçok kişi yazıyordu ve soruyordu. Tabii ki şimdi baktığınız zaman internet sitelerinden turiste yönelik evet birçok ev, arsa ve dükkanlar var ama fiyatlar çok abartılı. Bu abartının önüne geçebilmek için bu şirketi kurdum ve size en uygun fırsatlı evleri, arsaları göstereceğim. Şimdi bu videoda da sadece dükkanı göstermek için değil ve tabii ki güncel olarak ev, arsa yerlerine bakacağız. Bugün sizlere de bilgi vereceğim. O zaman hadi devam ediyoruz. Bak, bu benim kayınbaba. Yeri buldu. Ya bu adam zaten, ben bunun sayesinde bak bu emlak işini, tur işini değil. Tur işi benim işim. Çünkü oradan YouTube'dan insanlar bana yazıyor veya geliyor, beni biliyorlar. Oradan tur yapıyor. O başka bir şey. O benim marifetim diyelim. Ama bu emlak sektörü kesinlikle kayınbabamın marifeti. Çünkü ben gittiğim zaman bir yere, tamam mesela diyelim ki 15 bin dolar, adam bana 25 der. Diyor da yani. Çünkü yabancısın. Şimdi ama ben burada diyelim ki bir ev araştırıyoruz. Bak, bu da onun kardeşi. Tamam mı? Bu ikisi zaten eskiden de bunlarla ilgileniyorlardı. Bunlar buluyor, fiyatı alıyor, lokal fiyatı. Ondan sonra ben devreye giriyorum. Artık fiyat değişemiyor ve o fiyattan devam ediyoruz. Böyle. Hadi çıkalım. Evet, ilk yerimize geldik. Buradan böyle. Şimdi bilgileri ben alıp size tam olarak aktaracağım. Ben size samimi bir şekilde fiyatları asla ve asla fazla söylemiyorum. Başta tabii ki anlaşırız. Benim alacağım para belli olur. Onu söylerim size. Ama ben fiyat neyse onu söylüyorum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Şimdi size kısaca bilgi vereyim buraya başlamadan önce. Şimdi kayınbabam geliyor, bilgileri o da alıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bali Adası'nda emlak şirketim yasal olarak açılmıştır ve burada resmi bir şekilde Endonezya hükümetine de vergimizi vererek düzgün bir şekilde bu işi yapmaya başladık. Bunun için çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim sizlere. Ben bakın, bunu bana çok kişi sordu. Ya hiç orada şey yok mu böyle işte web sitesi gibi veya Türkiye'de vardır ya büyük siteler, işte oradan girer bakarsın, burada yok. Bak araştırın, yani ister inanın ister inanmayın, yok. Neler var biliyor musunuz? Instagram üzerinden, Facebook üzerinden dönüyor. Bunları yapan da Ukraynalı, Rus, Avustralyalı, Kanadalı, bunlar yapıyor.
Şimdi ve fiyatlar 3 kat 4 kat yani. Çünkü hiçbir Endonezyalı gidip de o sitelerden ev almaz, arsa almaz. Bunların aldığı evler, arsaları size söyleyeyim. Kendi aralarında ailelere sorarlar. Birisi alacak diyelim ki işte Ahmet'in oğlu şurayı satıyor, Mehmet'in kızı şurayı satıyor gibi o yerleri alıyorlar bunlar. Ben de onların peşindeyim. Yani internette olan efendim o pahalaşmış, abartılmış fiyatları olan yerler değil. Size lokal fiyatlardan düzgün internette olmayan yerleri bulmaya çalışıyorum. Yani benim amacım bu. O yüzden bunu Avustralyalısı, Amerikalısı yapıyorsa emlakçı ya Rusya açıyorlar şirketi yapıyorlar. Şunu da söyleyeyim. Burada şirket açarak ev, arsa, freehold yani ne demek serbest satış var. Yani sizin oluyor. Alabiliyorsunuz. 30 yılda bir devlete bir tek bildiri yapıyorsunuz. İstediğiniz sonra tekrar 30 yıl sonra bir daha yani 30 yıl hep böyle bir bildiri. Bu kiralama kesinlikle değil. O leasehold yani o da var. Kiralama da var. Mesela giriyorsun adam satmıyor diyor kardeşim ben burayı kiralayayım 25 yıllığına. Bu leasehold diyor. Tamam mı? Ama freehold demek öyle bir şey değil. Yani 30 yıl sonra devlet bunu sizden almıyor. Öyle bir şey kesinlikle yok. Freehold satış var. Bu mümkün. İstediğiniz an satabiliyorsunuz evinizi, devredebiliyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim sizlere. Size bir şey olursa miras bırakabiliyorsunuz. Yani evi aldınız veya arsayı aldınız, bir miras bırakabiliyorsunuz birine. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Evi alabilmek için şirket açmanız gerekiyor. Bunun için de bizim danışmanlık şirketimiz de var. Yani tur ve danışmanlık şirketim de var ayrıca. Onun üzerinden de sizlere şirketinizi problemsiz bir şekilde açıyoruz. Bu bilgileri size vermiş olayım. Satılık olan taraf bu bölgeymiş. Bak şöyle 200 metrekare. Burada bizdeki gibi şey. Ha şunu da söyleyeyim. Bunu bana çok kişi sordu daha önce. İşte Türkiye'de mesela diyelim ki 200 metrekare bir yer alıyorsun. Bunun efendim kaç metrekaresine biz ev yapabiliriz? Burada öyle bir kanun kural yok. İstediğin gibi. Burası seninse burada istediğin gibi yapabiliyorsun. Bu şu anda gösterdiğim bölge burası Singaraja bölgesinde. Ve merkeze yani çarşıya sadece 5 dakika. Arayoldan giriyorsun böyle köy gibi bir yer burası. Burada ağaçların, palmiyelerin arasında böyle bir ev yapma şansınız var. Buranın fiyatı da 20 bin dolar istiyorlar. Şimdi bu fiyata da 20 bin dolara dediğim gibi bunu internette veya herhangi başka bir yerde mümkün değil bulamazsınız. Ve sadece o değil ben burayı bulsam bile kendim gelsem bile burayı bana 20 bin dolara vermezler. Buraya bana isteyecek 30 bin, 40 bin der, 50 bin der. Ya bu bir gerçek. O yüzden tekrar söylüyorum. Bu marifet benim burada efendim 5 yıldır Bali'de yaşıyor. Serkan orada o yüzden hayır. Bu adamlar bulabiliyor. Bu adamlar zaten ben gelmeden önce de zaten bu işlerle ilgileniyorlardı. Yani ev alım, satım, arsa, lokal kendi aralarında işte almak isteyenlere bulup komisyonlarını alıyorlardı. Biz şimdi devam ediyoruz. Ev falan da bakacağız. Onları da göstereceğim sizlere. Hemen şu bilgi de vereyim. Size en uygun bulabileceğim ev yaklaşık 50-60 metrekare 13 bin dolara bulurum. Çok net. Hazır. İnşaat halinde de var şu anda. 2-3 tane ve hazır olan da var. 13 bin dolardan başlar. Tabii ki 50 metrekare küçük ama müstakil. Buradaki evler hepsi müstakil. Bunun dışında 15 bin dolar, 17 bin dolar, 18 bin dolar, 20 bin dolar civarı bunlar normal, lokal evler. Tamam mı? Yani burada Bali evleri dediğimiz müstakil evler. Bunun üstünde 20 bin doların üstünde artık daha farklı şeylere giriyor. Yani 30 bin, 40 bin dolara çok harika farklı şeyler çıkıyor ortaya. 50 bin dolara bambaşka şeyler çıkıyor. Böyle fırsatlar mevcut. Şimdi devam edeceğiz, anlatacağım. Evet, şimdi başka bir yere geldik. Bu evi göstereceğim sizlere. Burası 100 metrekare arsa içerisinde eski bir ev. Bu tam Bali evi dedikleri bak. Burası merkeze çok yakın. Yani Singaraja merkeze çok yakın. Burası Hindu olduğu için böyle tapınaklar da var. Burada belli küçük bir ücret vererek böyle tapınakları kaldırabiliyorsunuz. Dini bir törenle kaldırıyorlar eğer isterseniz. Burası dediğim gibi 100 metrekare içerisine kurulmuş böyle bir ev. Buranın fiyatı da 35 bin dolar istiyorlar. Ama dediğim gibi burası merkeze çok yakın. Singaraja merkeze. Ve Singaraja dediğim yerde de turizm de var. Yani turizm şöyle, burada Aling Aling şelalesi var. Delfin yani bu Yunus turları var. O yüzden dalış var.
Burada da turist var. Ama tabii ki Denpazar gibi yoğun değil. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, böyle ortalama kafanızda bir şeyler oluşsun diye size bak burada böyle bir havuz var. Burayı çok farklı yapabilirsiniz. Tabii burası şey ama burada 10.000 dolar harca bura bambaşka bir şey ortaya çıkar. Yani size onu söyleyeyim. İstersen genişlet, büyüt. İşte efendim şurayı şey yap, ek yap. İstediğin gibi yapabilirsin. Genelde mutfak olmuyor veya mutfak çok çok küçük oluyor içeride. En büyük sıkıntı o. Ama birkaç bin dolara hemen çok basit bir şekilde halledilebilecek bir şey onlar. Kafaya takmaya gerek bile yok. Dışarıdan göstereyim size burayı. Evet, başka bir bölgeye geldik. Şimdi burada çay kahve içeceğiz sahipleriyle. Ama size yeri göstereyim. Bakın burada 100 metrekaresine 9.000 dolara satıyorlar. Şimdi göstereceğim. Burası Lofina bölgesine çok yakın. Lofina bölgesini yazarsanız internetten görürsünüz. Orada turizm de var. Burada böyle hazır evler var. Bu evlerin fiyatlarını size söyleyeyim. Yani ortalama bunlar çok küçük evler. Ortalama 12.000 dolara falan satıyorlar. Bunlar lokallere yapıyorlar genelde bu evleri. Ama şunlar da turistlere yönelik yapılmış evler. Bak şunlar bitmiş. Satılık arsa burası. Şöyle göstereyim. Şuradan daha iyi gözükür. Bir saniye. Şöyle gidelim. Bak bu tarzda evler bitmiş. Şurası satılık. Uzunlamasına. Böyle. Arkaya doğru satılık. 100 metrekare alırsan 9.000 TL. Yani 200 metrekare 18.000 dolara alırsın. Bir tane ister ahşaptan ister efendim betondan buraya evini inşa edebilirsin. Her taraf yemyeşil, doğa ve burada hava biraz esiyor. Yani bu Lofina ana yoldan 10 dakika içeriye doğru gidiyorsun. Böyle yerler de var. Bunu da göstermeye çalışıyorum. Tabii ki içeride de var. Bak hatta deniz buradan gözüküyor. Şurada bak. Şu ağaçlar çok büyük olduğu için gözükmüyor. Deniz hemen şurası. Zaten burası da Lofina. Yani bu bölgede böyle yerler de var. Şimdi Bali genelinde zaten burası sıcak ve nemli bir ortamı var. Ama öyle yerler var ki mesela Kintamani veya Singaraca'da böyle tepelere çıktığın zaman çok serin, güzel yerler de var. Onu da söyleyeyim size. Hatta soğuk yerler bile var. Kintamani, o Handara kapısının orası, işte bazı böyle yüksek yayla gibi yerler de var. Bak az önce bir yere gittik biz. Bildiğin böyle yayla, birisine orada bir şey verdik. Paket vardı. Orası bildiğin yayla gibi. Serin, esiyor ama şey yok. Yani alışveriş imkanı yok, başka bir şey yok. O yüzden oralar biraz daha tabii tercih edilmiyor. Ama ya kardeşim ben istemiyorum şehirde falan. Ben böyle ormanın içerisinde böyle yerler de var. Burada kahvaltı gibi şeyler getirdiler. Bir şeyler içtik. Sohbet, muhabbet derken güzel. Şimdi burada şöyle ilerleyelim. Orayı da göstereyim size. Şu bölgede orayı nasıl görebileceğiz ki? Şöyle bir çıkayım şuraya. 10 dönüm satılık ama çok büyük dedim ya. Hiç şey yapmadım. Bak şu bölge. Tek parça 10 dönüm. Böyle komple. Böyle yerler de var bak. Burada işte bunu mesela alıyorlar. Lokaller de yapıyor bunu. Mesela adam alıyor. Böyle evler yapıyor 10 tane. Ondan sonra satışa çıkarıyor. Bu şekilde inşaat işiyle uğraşan bir sürü insanlar var. Şimdi bir eve bakmaya geldik. Burası tam 200 metrekare içerisinde kurulmuş. Böyle bir ev. Burada da yabancı, kendisi de Lombok'a taşınacak. Bu evin sahibi de yabancı, o yüzden burayı satıyorlar. Hemen şu arkamızdaki evde şurası. Alman oturuyormuş. Just bring this guy in seater. Hello. İçerisi güzel yapılmış aslında. Klima ya. This is one room, two room here. Toilet or? Two bedroom. Two bedroom. Bedroom. Each got fans and air conditioning. Brand new, yeah. Video ya. Her odada klima falan da var.
Oh, they can outside. Okay. Tuvalet, banyo burası. And this room. This room has got the same fan, air conditioning. Have also. Brand Okay. new, yeah, everything's working. And also here, cooker. When we bought the Kitchen house, very important. You know, this is in Bali home it's not same, but it's okay when here. we bought this house, Beni illa buraya çıkardı, bak merdiveni dayadı. Buraya diyor işte üstünü kapat, burada oturabilecek bir alan yapabilirler diyor. Manzarası çok güzel ya. Öyle, dur bakalım fiyatı soracağım şimdi. Evet, buranın fiyatı da 35.000 istiyor. 35.000 istiyor. Tabi bence burada biraz daha bir 5-10 bin fazla söylediler diye düşünüyorum. O da kendinde de masraf yapmış ama içeride lambalar olsun, elektrik yeni taktırmış, ondan sonra boyatmış. Yani bayağı şeyi var, bakımı var. Eve zaten hiçbir şeye gerek yok. Alıp direkt şey yapabilirsin. Şu sol tarafa hatta elektrik şeyini yükseltmiş, havuz bile yaptırabilir diyor. İşte burası da park alanı veya işte böyle oturma alanı olarak kullanılabilir. Evet, devam ediyoruz. Bak az önceki adam, burada yabancılar da bu işi çok yapıyor. İşte diyorum ya, ev alım satım işte. O adam tam profesyonel yapmasa da böyle fırsatlar geldikçe yapıyor. O evi bence yaklaşık 25.000 dolara aldı. 2-3 bin dolar içeri boyadır, işte elektrik kaç para olacak harcadı. Ve şimdi 35.000'e satıyor. Yani 7-8 bin dolar kârda. Şimdi böyle bir yere geldik ama ev sahibi şu anda burada değil. İçeriye bakamayacağız ama size şöyle göstereceğim şimdi. Şuradan. Bakın. Bu ev 200 metrekare vardır. Sahil, deniz hemen şu sol tarafta. Burada yabancılar çok ev, arsa aldı. Daha önceki bir videomda burada bir tane arsa göstermiştim ben. Denize sıfır. Orası da satıldı. Onu da yabancı aldı. Göstereceğim şimdi. Alanda Avustralya'dan almış. Çok güzel bir yer aldı. Burayı bilen bilir. Şimdi benim eski videoları izleyen varsa bakın. Deniz hemen bura. Bu sağdaki arsa Alman'ın. Burayı, soldakini Avustralyalı aldı. Burayı. Şu arsayı daha önce göstermiştim. Burası satıldı. Sağ tarafta da villalar var. Orada da yine yabancılar. Baksanıza. Gösterdiğim ev hemen şura. Şimdi anahtar bugün gelmeyecek. Ama fiyatını size söyleyeyim. Bura için de 53 bin dolar istiyorlar bu ev için. Yani bu kadar sahile yakın yerlerde gerçekten bu ev yine güzel ve büyük olduğu için. Mesela şeyler var bu bölgede. Yine böyle sahile yürüme mesafesi 2-3 dakika. Yerler var 20 bin, 25 bin dolar. Şaka gibi. Öyle bir ev alacaksın, 2-3 bin dolar, 5 bin dolar harcama yap. Yani ister sat, ister kendin otur, harika. Bu video buraya kadar olsun. Burada ev bakmak kolay değil çünkü hep ev sahipleri burada olmuyor. Genelde 2 gün bir eve bakmak 1 gün 2 gün sürüyor. Kontakt yapıyoruz, adam geliyor, ondan sonra görüşebiliyoruz, anca böyle. Yani kolay değil. O yüzden de şimdi size burayı, içeriği de gösteremedim. Eğer buralardan, gösterdiğim evlerden ve arsalardan bir yer istiyorsanız veya kişiye özel de buluyoruz. Mesela diyelim ki siz bu bölgeden değil, Ubud bölgesinden istiyorsunuz. Hiç sorun değil. Kontağa geçiyorsunuz. Biz orada çalışmalarımızı yapıyoruz. Evi buluyoruz, size sunuyoruz. Böyle hizmetlerimiz de var. Bilginiz olsun. Bu video buraya kadar olsun. Fazla uzatmayalım. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.